Karadağ'ın incisi Kotor'a hoş geldiniz. Burası Adriyatik'in en güzel koylarından biri. Dağların eteklerine kurulmuş masalsı bir şehir. Daracık taş sokakları, orta çağdan kalma surları ve kendine has tarihiyle sanki zamanda yolculuk yapıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kotor hem tarihi dokusuyla hem de muhteşem manzarasıyla insanı kendine hayran bırakıyor. Ben de şimdi sizlerle birlikte bu güzel şehrin sokaklarına dalıp gizli köşelerini keşfedeceğim. Haydi gelin beraber Kotor'u gezelim. Karadağ çok güzelsin ama çok pahalısın be. Burası bize göre değil. Çok para gidiyor, yemek yemiyor insan. Buraya gelen Türkler de, tatile gelmek isteyen Türkler de aynı şeyi söylüyor. Yemeklerin pahalı olduğunu ve gerçekten Karadağ'ın pahalı olduğunu dile getiriyorlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir, iyisinizdir. Şu anda Karadağ'ın Budva şehrindeyim. Kotor'a gidiyoruz. Yeni bir şehre gidiyoruz. Sizlere Kotor'u göstereceğim. Gezeceğiz orayı. Bir bakalım Kotor nasıl bir yermiş. Kotor'u çok övüyorlar. Çok güzel diyorlar. Gidip bakacağız. Tarihiyle bilinen bir yer Kotor. Ve Karadağ'da en çok bilinen şehirler arasında Kotor da var. Kotor, Budva, Sveti Stevan. Yani bunlar en çok bilinen şehirler. Başkenti Podgorica. Podgorica biraz daha böyle şu taraflarda, iç kısımlarda kalıyor. Karadağ eskiden Sırbistan'a bağlıydı arkadaşlar. 2006 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ayrıldı. Yeni bir ülke oldu. 20 yaşında bir ülke. Genç. Dünyanın en genç ülkelerinden biri olarak sayılıyor. Şimdi terminale gidiyorum. Terminalden Kotor'a gideceğim. Bakalım Kotor'a giden araç var mı? İnşallah hemen bineriz gideriz. 24-25 kilometre Kotor. Ülke çok küçük. Yüz ölçümü olarak o kadar küçük ki dediğim gibi bir önceki videoda da bundan bahsetmiştim. Neredeyse bir günde bütün ülkeyi gezebilirsiniz. Gezebilmek mümkünmüş. How much? 6,5 euroya Kotor'a gideceğiz. 25 kilometrelik bir yol. Number 2 dedi. İki şeye git dedi. Şöyle göstereyim buraları. 2 numaralı peron. Bu herhalde ya. Saat 10:20 yazıyor. Daha var. 9:45 şu anda. Biletin üstünde şey de yazıyor. Böyle hangi araç gidiyor, firmanın adı falan yazıyor normalde. Kotor'a geldim arkadaşlar. 25 kilometrelik yol 2 saat sürer mi ya? Yol çalışması vardı. Yol çalışmasından dolayı araçlar böyle kuyruk olmuş. Yaklaşık 2 kilometre falan kuyruk olmuştu. 8 kilometre kala kuyruk başladı, trafik başladı. Yani 8 kilometre 40 dakika falan sürdü. Normalde haritadan baktığınızda 1 saat 20 dakika yazıyor ama 2 saat sürdü. Hostelime doğru gidiyorum. Hostele gidip çantamı bırakacağım. Sonra dışarı çıkacağım. 23 euroya hostel buldum. Bir gece kalacağım burada. Karadağ gezim çok kısa sürecek. 2 gün sürecek. 2 gece kalmış olacağım. Kaçıyorum resmen buradan. Kaçmak zorundayım. Çünkü kaçamazsam devam edemeyeceğim. Bütçeme göre hareket etmeliyim. Ve bütçem çok kısıtlı olduğundan dolayı en az zararla, en az harcamayla her ülkeden öyle çıkmam gerekiyor. Fakat benim dönüş biletim, şunu söyleyeyim sizlere. Dönüş biletim bir ay sonra, tam bugün bir ay sonra dönüş biletim olacak. Dönüş biletim de Kosova'dan. Sizlere hostelimin konumunu göstereyim şöyle. Bakın sahil şeridinde, denize çok yakın. Adriyatik Denizi, karşımızda İtalya var. Adriyatik deniz kıyısına kurulmuş bir şehir Kotor. Karadağ'daki diğer şehirlere göre daha tarihi bir şehir burası. Şu anda sanırım hem turistik bir pazar hem de yerel halkın alışveriş yaptığı bir pazardan geçiyorum. Kale şehrin surlarının altına hemen dışına kurulmuş bir pazar. Şu sağ tarafımız kale surları. Bunun arka tarafı Eskişehir.
Kotor'un eski şehri. Surların içinde kalan şehir. Eğer fiyatlar yazıyorsa sizlere fiyatları göstereceğim. Zaten euro bazında yazıyor fiyatlar. Euroyu güncel kurla çarpabilirsiniz. Ama hiçbir tezgahta fiyat yok. Fiyat göremedim. Bakın bu 5 euro zeytin. Hello, how are you? Very fine, thank you. I'm good. Thank you. Şöyle zeytinyağları falan var. Bunlar organik mi bilmiyorum. Organik herhalde. Ama fiyatlar yazmıyor. Yoksa sizlere fiyatları göstermek isterdim. Domatesin kilosu 4,5 euro. Üzüm 3 euro. Şöyle. Budva ve Kotor gerçekten benim şu anda favori listeme alabilirim bu iki şehri. Zaten Karadağ'da bu ikisini gördüm. Ama mükemmel. Yani gezilecek yerler listesini almanız gerekiyor. Görülmesi gereken yerler listesini almanız gerekiyor. Bence buraya gelin, gezin, tatil yapın. Tatil için ideal bir ülke. Fiyatlar bir tık pahalı olabilir ama bence tatil yapmaya değer diye düşünüyorum. Şeftali 3 euro kilosu. İncir 3 euro. Kilosu mu artık o 3-4 tanesi mi bilmiyorum. Muzun kilosu 2 euro. Bakın solda böyle yemek yapan yerli küçük dönerci var, böyle büfe. Dönerin fiyatına bakalım. Şurada yazıyorlar ama fiyatlar bu şekilde. Şu anda tam bakamıyorum. Tam anlaşılmıyor neyin ne olduğunu. Ama yani en ucuz 7 Euro'dan başlıyor. 6,5 Euro'ya var. Aynen 6,5 Euro'dan başlıyor burger. Bu tarafta aynı şekilde 6,5 Euro'dan başlıyor. Şöyle fiyatları göstereyim. Hem sandviç var hem de waffle yapıyor. Burada bayağı şey var ya. Menü dolu. Ama bir tane sandviç en az 3 Euro'dan başlıyor. 5 Euro'ya kadar çıkıyor. Şöyle waffle'lar var. 3,5 Euro'dan başlıyor. Burada çok Türk var arkadaşlar. Ben konuştuğumda bana baktıklarında anlıyorum Türk olduklarını. Bakın margarita 5,5 Euro. 300 gramlık büyük. Hello. 3 Euro'dan başlıyor içecek. Waffle var. Şeyler var. Yani bayağı burası bildiğiniz turistlere yönelik açılmış, yerel halkın da alışveriş yaptığı küçük bir pazar. Hostele doğru giderken etrafı da bir gezelim yani. Zaten çantam var, bir çantamı bırakacağım. Ki zaten hostele benim saat 2'de girmem gerekiyormuş. Bana öyle mesaj attılar, mail attılar. Ayrıca eğer hostele geç girersem ekstra 10 euro ödemem gerekiyor. Eğer hostelden geç çıkarsam, saat 12'den sonra çıkarsam 10 euro ödemem gerekiyor. Tuvaletten işte oranın oturmadan yatakta yatamıyorum. Sadece tesiste kalırsam 10 euro ödemem gerekiyormuş. Ve kruz gemisi arkadaşlar, görüyor musunuz? İlk defa bu kadar yakından kruz gemisi görüyorum. Gerçekten çok büyükmüş ya. Bir sürü motor da var. Bakın şurada sim kartı almak isterseniz de 5 günlük sim kartı 10 euro. 100 GB. 5 gün yazıyor. Şöyle bu etrafı bir görelim, bir gezelim. Sizlere etrafı göstereyim. Yani benim de enerjim şu an yerinde. Bayağı yorgun değilim. Kruz gemisini ilk defa bu kadar yakından görüyorum dediğim gibi. Yani böyle bu gemiyi görünce ilk aklıma gelen Titanic filmi oldu. Titanic gemisi oldu, batan gemi arkadaşlar. Eskişehir'e bir gidelim. Sokakları gezelim. Sizlere sokakları göstereyim, buraları anlatayım. Ya benim illa saat 2'de hostele de gitmeme gerek yok. Şart değil. Çanta rahatsız etmiyor beni şu anda. Yokuşlu yer de yok. Gezeriz. Gezebildiğim kadar gezeceğim. Bakın şehrin surları yukarıya kadar çıkıyormuş. Görüyor musunuz? Sur devam ediyor böyle. Adamlar yukarıya kadar sur çekmişler ya. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Size hatırlatmak zorundayım. Unutabiliyorsunuz. Beğenmeyi unutmayın. Varsa düşünceleriniz video hakkında yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Zaten videonun devamında illa gelir aklınıza bir şeyler. Sormak istediğiniz bir şey varsa bu ülkeyle ilgili. Eksik bir şey anlattıysam da kusura bakmayın. Ben internetten araştırdığım kadarıyla sizlere bilgileri aktarıyorum. Dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Yorum kısmını sola kaydırdığınızda hype puanı verebilirsiniz bana. Hype puanı benim için çok önemli. Tamamen ücretsiz bu istediğim şeyler. Şimdiden elinize sağlık, iyi seyirler diliyorum. Çok kalabalık ya, çok turist var. Burada market var bir tane. Buna girecek. İşte konuşalım da.
Oo, evler çok güzel. Ben şu anda sanki böyle geçmişe ışınlandım gibi bir şey oldu. Öyle bir his olduğu için de girer girmez evlere bakar mısınız yapıya ya? Bu gördüğünüz evler tamamen İtalyan mimarisi arkadaşlar. Venediklilerden kalan evler, sokaklar, taş evler, tamamen taştan yapılmış evler. Kotor'un toplam nüfusu 2023 sayımına göre 14 bine yakın bir nüfusa sahip Kotor. Yerel halkın yaşadığı şehir olarak hesaplıyorum. Ama yaz aylarında bu kat kat artıyor. Artık kaça çıkıyor bilmiyorum. Şu an bile çok fazladır, yani 15-14 binden daha fazladır. Ama 2023 sayımına göre 14 bin olarak bilgisine ulaştık. Yine Budva'daki gibi butik dükkanlar var sokaklarda. Dar sokaklar, taş sokaklar. Ama tam bir açık hava müzesi gibi değil mi? Şöyle kaybolalım sokaklarda. Zaten kaybolmak isteseniz de istemeseniz de bu sokaklarda kaybolacaksınız yani. Çünkü sokakları bilerek labirent gibi yapmışlar Venedikliler döneminde. Amaç ise yani buraya saldıran korsanlar, işgalciler saldırdığında maksat onları şaşırtmakmış. O yüzden sokaklar labirent gibi yapılmış. Gezerken kayboluyorsunuz ister istemez. Her yerde pizza kokusu var. Şu anda bulunduğum Kotor'un tarihi merkezi, yani merkez eski şehir olarak geçiyor. 1979'dan beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Şöyle bir alana çıktık arkadaşlar. Burası bu şehrin küçük bir meydanı. Ve Kotor Kediler Şehri olarak da geçiyor. Bazı yerlerde magnet şeyler görebilirsin. Kedi heykelleri, magnetler, hediyelik eşyalar olarak kedi heykelleri görmeniz mümkün. Neden Kediler Şehri olarak geçiyor? Çünkü Kotor eski zamanda Osmanlı ve Venedikliler döneminde gemilerle kediler getirilmiş Kotor'a. Kediler sayesinde buradaki fareler bitmiş. Kediler buradaki fareleri yok etmiş. O yüzden Kotor Kediler Şehri olarak da biliniyor. Bakın burada bir tane katedral kilise var. Burada da bir tane büyük bir kilise var. 18. 1902 yılında yapılmış herhalde. Benim okuduğum kadarıyla orada yazılan. Şurada da 1909 yazıyor. Şöyle göstereyim yakından. Kedilerden bahsetmişken burada kedi müzesi bile varmış. Yani bir de benim anlattığım bir rivayete göre kediler gemilerle gelmişler. Yani gelmişler derken getirmişler mi, gelmişler mi, öyle bir şey yazıyor. Şöyle bu kiliseye girelim. Burada 1195 yazıyor. 1195 yılında herhalde inşa edilmiş. Kotor'da yaşayanların çoğunluğu Ortodoks Hristiyan ama Katolik ve Müslüman azınlıklar da var burada. Gerçekten açık hava müzesi gibi ve dar sokaklara daha girmedim bile. Şu taraftan çıktım. Biraz daha gezeceğim dar sokakları. Etrafımız dağlarla çevrili. Şu tarafta tamamen Adriyatik denizi var. Kotor 400 yıldan fazla Venediklilerin yönetimindeydi. O yüzden dediğim gibi sağda solda İtalyan mimarisi çok belirgin. Bunu görmeniz mümkün. Bunu zaten göreceğiz. Şöyle bir menüye bakalım. Şöyle menüyü göstereyim sizlere. Bunlar içecek arkadaşlar. 3 Euro'dan başlıyor. 2,5 Euro hatta. 2 Euro'dan başlıyor. Böyle en pahalı 3,5 Euro. Bence çok uygun içecek. Tamamen alkol olması gerekiyor bunlar. Arkasında ne var? Arkasında da tropikal, natural içecekler var. Sıkma içecek. 4 Euro, 1,5 Euro. 1,5 Euro'dan başlıyor, 4 Euro'ya kadar çıkıyor. Bakın hediyelik eşya dükkanları çok fazla. Şöyle magnetler alabiliyorsunuz. Kotor magnetleri, Montenegro, Karadağ magnetleri. Şöyle magnet var. Bakın kedi demiştim. Kotor Kediler Şehri. Kedi magnetleri de var, heykelleri de var. Bir içeriye girelim, sizlere içeriye göstereyim. Dikkatimi çeken bir şey olursa sizlere göstermek isterim. 1 Euro'dan başlıyor magnetler. Bunlar mesela 1 Euro. Deniz kabukları, deniz yıldızı böyle yapmışlar, satıyorlar. Hediyelik eşya olarak. Bunlar 3 Euro'dan başlıyor. Bunlar
biraz daha iyi malzeme kullanılmış. Kedi ve köpek. Kedi magnetleri. Bakın şöyle magnetler var. Kediler Kotor kurtarıcıları arkadaşlar bunlar. Kotor'un sahipleri bunlar. Bunların sayesinde Kotor tamamen farelerden kurtulmuş o dönem. Venedikliler ve Osmanlı döneminde. Ve bakar mısın şuna ya? Kendilerini sevdiriyorlar bir de. Alışmışlar tabii. Çok güzel bir havası var buranın. Yani gezerken hiç sıkılmıyorsunuz. Ben çok zevk aldım yani ilk dakikalar, ilk izlenim. Benim dikkatimi çeken şeyleri anlatıyorum sizlere. Ben Arnavutluk'ta da İşkodra şehrini daha çok sevdim. Ve bence Karadağ'da Budva'dan sonra en sevdiğim şehir Kotor oldu. Dilerseniz böyle yukarıya çıkabiliyorsunuz. Yukarıdan da manzarayı izleyebiliyorsunuz. Ben çıkabildiğim kadar çıkacağım. Sizlere yukarıdan Kotor'u göstermeyi istiyorum. Hani göstermeye çalışmak istiyorum. Bakalım. Konuşamadım. Çıkabilirsem yukarıdan bir Kotor'u görelim. Bakın buradan bu girişten yukarı çıkıyorsunuz. Bir de şuradan bir yere gidiliyor ama ben çıkmayacağım. Buraya kadar tırmandım boşuna. Olsun böyle göstereyim sizlere manzarayı. Girişi 15 euro. 15 arkadaşlar 15 euro. Çok pahalı ya. Bence hiç böyle müzeye, tarihi yerlere para vermeye gerek yok. Şehri çevreleyen surlar Avrupa'nın en uzun surları olarak geçiyor. 4,5 kilometreye kadar uzanıyor. Yani tepelerde, dağlarda gördüğünüz dik yamaçlara kadar surlar uzanıyor. Bakın buradaki fiyatları göstereyim sizlere. Böyle hızlı bir şekilde geçeceğim. Dilerseniz durdurabilirsiniz videoyu. Şöyle göstereyim fiyatları. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Böyle. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir mekanda yemek yiyorsunuz. Her yerde yemek var. Dilerseniz şöyle küçük dükkanlardan yemek alıp dışarıda yiyebilirsiniz. Dilerseniz mekanda oturarak yemek yiyebilirsiniz. 7,5 euro alkol. Şöyle balık var. Deniz ürünleri de çok. Balıklar, karidesler, ahtapot bile var. Yani şöyle fiyatları göstereyim burada da. Hızlı geçeceğim. Siz videoyu durdurun arkadaşlar. Ben şöyle geçeyim. Euro gördüğünüz fiyatlar euro bazında, direkt euro olarak geçiyor. 10 euro, 5 euro, şöyle 22 euro. Bazı yer 8 euro mesela. Bazı menülerde yok. Burada 13,5 euro, 13,5 euroya var. Pizza var, 12-13 euro. Bence artık hostele gidebiliriz diye düşünüyorum. Sokağın hemen biraz ilerisinde benim hostel. Şöyle haritadan da göstereyim sizlere. Şu an hostelin orada gibiyiz ama. Burasıymış. Tetka. Hello. Hello. Tetka Gez? Yes, Tetka Guest House. Your name? Fuat Diri. Gürkan. Yes. Önemli değil. Valla. Şu an çok şaşırdım. Ben de önemli değil diyorum. Sahibi Türk mü yoksa buranın? Bu iki olacak ya. Budva'da da denk geldim. Normal. Haydi hostelden çıkıyoruz. Ben eşyalarımı bıraktım. Şimdi vergi ödemeye gidiyorum arkadaşlar. Burada vergiyi kendiniz de ödüyorsunuz ya da sahibi gidip ödüyor ama şimdi ben kendim gidip ödeyeceğim. Bana tarif etti şey. Bana ofisi tarif etti. Ofise gideceğim. Bir tane kağıt verdi bana. Kağıtla pasaportu verip 1 euro bir gece kalacağımı söyleyeceğim. Vergimi ödeyeceğim. Buradan yanlış yerden geldik ya. 23 euro. Ben 22 euro gecelik. 21 euro ödedim hosteli. 1 euroyu da ben kendim gidip ödeyeceğim vergiyi. Burada dükkanlarda sağda solda Türk işletmeciler varmış. Hani ben onu fark ettim geçerken, konuşurken falan baktıklarında onu ben fark ettim Türk olduklarını. Türkçe konuştuğum için belli oluyor zaten bakışlardan. Gayet güzel hostel. Hostel temiz geldi bana. Bilmiyorum. Odası falan, yataklar temiz. Çok kimse yok gibi. Bir tane abi vardı içeride. Bilgisayarda çalışıyor. Mutfağı var. Temiz bir mutfağı. Dar, küçük. Tuvalet, banyo, dolaplar vesaire var hostelde. Şimdi bana tarif ettiği kadarıyla kule solda kalacak dedi. Şöyle dümdüz soldan git.
Hallettim arkadaşlar. 1 euro ödedim bir gece için. Yarın gideceğimi söyledim. Şöyle kağıt verdi bana. Hostelden de kağıt verdi bana. O kağıtla beraber pasaportumu verdim. 1 euro verdim. Bir de hostel sahibinin adını da istedi. Fakat kağıtta yazıyormuş. Kağıdı açıp da bakmadı. Biraz onunla uğraştım. Hostel sahibine, arkadaşa ulaşmaya çalıştım. Ulaştım sonunda. Vergiyi ödedik. Bir gece burada kalacağız. Sonrasında yeni ülke Bosna'ya gidiyoruz. Her yerde Türk var arkadaşlar. %60'ı sanırım Türk. Yani buraya gelenlerin ve işletmeciler de Türk. Tarif etti birkaç tane yeri. Oraya git dedi bana, hostelde bizde kalanların Türk misafirleri indirim yapıyorlar dedi. Neresi bilmiyorum. Tam doğru bir şeyler dedi ama. Bakacağız, bir bakalım neler yiyebiliriz. Marketten bir şeyler bakacağım. Hem market fiyatlarına da bakalım hem de ben marketten bir şeyler alacağım. Hazır yemekler satılıyor markette. Biraz daha uygun oluyor. En azından 3-4-5 euroya karnımızı doyurabiliriz. Bir markete geldim. Buradaki fiyatları hem göstereyim sizlere hem de ben de hazır bir şeyler alayım kendime. Yemek yiyeyim. Daha kahvaltı bile etmedim. Yemek yemedim. Çok acıktım. Hani aç da insan devam edemiyor, yürüyemiyor. Ben biraz hostelde oturdum. Hostele geçtim. Biraz oturdum. Orada internete bağlandım. Yaklaşık 1 saat falan hostelde kaldım. Tekrardan dışarı çıktım. Bir markete geleyim dedim. Marketten bir şeyler alacağım. Fiyatlara da bakalım. Burada hazır yemekler var paketli bir şekilde. Bu türde böyle paketli pilavlar, dönerler vesaire var. Onlardan bulursam, o uygunsa bir tane alacağım ben kendime. Bakın şöyle fiyatları yazıyor. 2.35 euro bu. 4,5 euro. 1,5 euroya var böyle. Sucuklar, salamlar. Biranın fiyatı 1.25 cent. 2.70 cent bu. Bu sanırım çok iyi bir marka olacak. O yüzden pahalı. Tuborg var böyle 1,5 euro. Kola 2 euro. 1 litre kola. Kahvaltılık için şunlardan var böyle labneler. Burada onlu yumurta var. Onlu yumurta ne kadar? 3 euro. 10 tane yumurta 3 euro. Şöyle krakerler var, cipsler var sağ tarafta. Bu 50 cent. Şöyle bir cips 1.15 cent, 1.40 cent. Şöyle kefir var. Kefirin fiyatı 1.15 cent. Bu 1,5 litrelik elma suyu. %100 elma suyu mu diyor, natural mi diyor. Öyle bir şey. Bu 3 euro. Sanırım markette en uygun yapacağınız yemek makarna. 1 euroya var, 80 sente var, 75 sente var, 60 sente makarna alabiliyorsunuz buradan. Ekmeklerin fiyatına bakalım. 1.38, 80 sent, 65 sent. En ucuz ekmek 65, 40 sent. Burada 1 litrelik yağ var. 1 litrelik yağ 1,5 euro. 1.60 sent. 2 euroya var yağ. Şeker 76 sent. Burada böyle hazır humuslar var. Şöyle farklı çeşitli. 2 euroymuş bir tane humus. Galiba burada 2 euro var. Burada da 2 euro aynen. Bir tanesi 2 euro. Arkadaşlar bir tane humus aldım. Şöyle. Buradaki çalışana sordum hangisi daha güzel diye. Bu güzel dedi bana. Bir tane ekmek aldım. Üçlü ekmek. 3 mü 4 mü artık yazmıyor. Bir de şöyle bir atıştırmalık aldım akşam yerim diye. Toplamda 4,5 euro ödeyeceğim. Humus 2 euro, ekmek 1,5 euro, bu da 1 euro. Sıraya bakın, şu anda sıra bekliyorum. Şöyle sırayı göstereyim sizlere. Sıra böyle gidiyor. Hostele geldim, aldığım malzemeler bunlar arkadaşlar. Şöyle bir ekmek aldım, bir de bir tane su aldım ekstra. Toplamda 5 euro ödedim. İnşallah humus kötü çıkmaz ya. Olanaklar biraz kısıtlı gibi buranın. Sadece yatmaya gelebiliyorsun. Burada mesela mutfakta yemek yapıp da oturma yeri görmedim. Dışarıda bir tane masa var. Onda da birileri oturuyorsa yemek yemiyorsun. Oturmuyorlarsa şansına orada oturup yemek yiyebiliyorsun. Yumurta bulamadım ben. Onlu yumurtaya da o kadar para vermeye gerek yok. Bir iki tane böyle yumurta almak isterdim. Yumurta kırmak isterdim açıkçası. Göstereyim. Aynen böyle. Değişik kokuyor. Şey gibi kokuyor. Sanki böyle cips kokusu oluyor ya. Onun gibi kokuyor. Bakalım tadı nasıl. Afiyet olsun. İşte benzetebilmişler biraz. Biraz benziyor humus ama en azından kötü çıkmadı. İyi yenilebilir. Ben bunu yerim. Arkadaşlar bir ülkenin daha sonuna geldik. Bir sonraki video
Bosna olacak. Bosna'ya gidiyoruz. Karadağ'dan kısa video geldi. 2 tane video geldi. Maalesef çok video çekecek durumda değilim. Çok bir şey çıkar mıydı? Başkente giderdim. Farklı şehirlere giderdik. Köy hayatını göstermek isterdim. Bir sürü şey vardı da biraz bütçe kısıtlı olduğu için oralara da gidilmez. Ben bu videoda sizlere Kotor'u gösterdim. Kotor'a nasıl geldik, fiyatları gösterdim. Budva'dan buraya gelişi gösterdim. 25 kilometrelik bir yol. Ülkenin geneli çok küçük. Yani yüz ölçümü olarak çok küçük. Dediğim gibi bir günde bütün ülkeyi gezebiliyorsunuz. O kadar küçük bir ülke. Ve ülkenin gelir kaynağı tamamen turist arkadaşlar. Turist gelmezse burası ölüyor. Kışın burası ölü. Kışın baya yani kimse olmuyor burada. Turist falan olmuyor. Yerliler oluyor. Benim bildiğim kadarıyla bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video Bosna olacak. Beğenmeyi, yorum yapmayı, hype puanı vermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.